Şöyle hamurumu kenara alıyorum. Ben özellikle Çiğden dediniz değil mi? yayına gelmeden önce Hazırlamışsınız. tabii hazırladım. Çünkü bu hamurun en büyük özelliği Demlenmesi mi lazım tabii acaba biraz? böyle bir 40 Bekle. dakika kadar önden hazırlarlarsa böyle incecik zar gibi açılabilir olması. Şimdi Belli ama böyle inşallah bir şey olmuş. Parlamaya kabarmış başlamış, değil bir şey mi? olmuş. tahtımızı da şuraya alalım. Evet. Şuraya koyayım. Bir de bizim boşnak böreğinde örtü olmazsa olmazdır. Asla makinede yıkanmaz, asla deterjan girmez. Öyle mi? Tencerede kaynayacak çünkü Ay. hamur olduğu için Hijyen. tabii hijyen şart. Harika. Deterjanla özleşmeyecek yani ve kızlar evlenirken 20 sene önce annem çeyizimde hazırlamış, Ay ne güzel. vermiş, onu kullanıyorum. Ay, bu gelenekler iyi ki var, iyi ki Ve yaşıyor. ekran başı genelde şey söylüyor. Nermin Hanım diyor, örtüde keramet. Biz de yapıyoruz olmuyor. Çok güzel. Ben Vardır de bir diyorum ki katkısı. yani gerçekten örtüde keramet ama Sabunla mı yıkanmış? Sabun böyle güzel Evet, koku evet. geldi valla. sabun kokusu. Oh mis. Tavamız neredeydi Serpil? Şurada. Tamam. Malzemeleri isterlerse yine sayarım ben buradan. Tabii Hatırlat istersen. sayabilirsiniz. Boşnak böreğini sayayım mı? Evet evet. Un, tuz, su, tereyağı, sıvı yağ. Ayrıca içinde patates, kuru soğan, tereyağı, sıvı yağ, tuz ve karabiber. Evet, ocağımız Gerekiyormuş. ilk bugün sizler için Maşallah. yanıyor efendim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bol bereketli olsun. Ramazan ayında mutfağımızda inanılmaz lezzetler pişecek. Şimdi biz ön hazırlığını yapıyoruz ama sonrasında muhteşem olacak. Ramazan'da yine gelelim ya. Evet, değil mi? Bekliyorum. Artık Oruçlu, ben oruçlu. bırakmam. Siz yeter ki çağırın biz geliriz. Ben bırakmam sizi. Eyvallah. 2 yemek kaşığı da tereyağım var. Tereyağım eritene kadar bu şekilde kullanacağım. İç harcımız dilerseniz haşlayabilirsiniz efendim ama bizim tüp son anda geldiği için biz böyle rende yaptık. Aslında çok lezzetli oluyor. Kesinlikle rendeleme işlemini de yapabilirsiniz. Çiğden hiçbir sıkıntı yok. Bunun içerisine ne yapacağız? Bunun üzerine sadece şöyle örtümü ben açayım. Siz bunu karıştırırsanız. Karıştırayım mı bunu? Şöyle vereyim. Karabiberini koyup. Evet, tuz, karabiber. Örtümü de açayım. Şununla karıştırayım. Olur. Şöyle açayım, bir sereyim şu meşhur piti kareli Boşnak örtümü. örtümü. Ekranda biraz tarıyor ama artık afola. Bu böyle evladiyelik kalacak değil mi örtü? Evet. Sonra kıza mı, artık. Yok, kıza mı ona devredecek? gitmez Ona diye ayrı mı? düşünüyorum. Zaten artık orta kısmı iyice Ne böyle bileyim hamur maharet oldu. onda gibi ya. Evet. Bir Peki de kaynıyor mu bu açarken ya? Zor olur. yok şey çok yapmak. rahat. Şimdi beraber bir şov yapacağız. Rondomuz Allah nerede beni katmayın da rezil olmayayım. Gel. Rondo. Bakayım. Bakayım. Tamam. Aa burada. Bunu da alalım. Un varmış. Çünkü ne kadar minik ve ince çekilmiş olursa soğanımız o kadar daha lezzetli olacak iç harcımız. Bir de çiğden. O yüzden de pişmesi de daha kolay olur. Yalnız elimize çok yakışıyor efendim. Ay yok canım daha bir şey yapmıyorum. Burada böyle işte. En iyi... Boş durma bak adına. Nereliydiniz? Ben Arnavut göçmeniyim. Aa, bizim oralar. Adapazarlıyım. Anne tarafım Erzurum. Çok güzel. Karışık. Yapıyor musunuz Arnavut böreği? Yok çok fazla o konuda maharetim yok. Açma yapmıyorum. Çok pardon. Yok. Yağımız da herhalde. Bunu kapattım. Buna katacağız değil mi? Aynen, onu da size emanet ediyorum. Tamam siz bana bırakın. İşin en heyecanlı, en güzel kısmı ne hanımlar? Şimdi elimizin üstüne hamurumuzu alıp şöyle döndüre döndüre açmak. Şov Hemen diyorsunuz. şöyle alıyorum. Aynen o şekilde çiğden hepsini karıştırıyoruz. Elde açma da ayrı bir maharet tabii değil mi? Kesinlikle. Yani bizde şeyde daha çok Şöyle. oklavayla yaparlar bizde.
birazcık Bu tepsi boyutuna boşnak getireceğim. böreklerinde falan kullanılan bir stil mi? Genelde o bölgede mi acaba? Genelde ben hani küçüklüğümden beri işte kalabalık bir ailede büyüdük. Boşnak böreği bizim olmazsa olmazımızdı. Tabii canım. Bayramlar, düğünler, işte Ramazan'da 30 gece Aslında 30 börek Çok yağlı da değil ya baktığınız zaman. değil. Şu İnce şekilde. de bir hamur. Evet. Hadi bismillah. İnşallah beni utandırmazsın hamurum. Bismillahirrahmanirrahim. Gayet güzel görünüyor valla. Evet, sabah kalkıp ilk işim hamur yoğurmak oldu. Şöyle efsane ötesi bir hamur. Çocuklar en çok hepsini seviyorlardır da neyi severler sizin elinizden? Ya aslında artık şöyle bir şey oluyor Umut Hanımcığım. Belli bir süre sonra çocuklar benim yaptığım yemekten sıkılıyorlar. Dışarıdan yemek yemek bak istiyorlar. sen, bak sen. Tabii. Allah Allah. Keratalara. Tabii. Yani düşün, anne yemekçi her Böyle- gün böyle her bir- şey Olamaz pişiyor, ya. Böyle bir eğitmen anne şef. var. Ama gene de Çocukları maalesef anlamak memnun zor. edemiyorum ben. Valla bizimki de öyle, bakmayın. Evde yapıyoruz güzel güzel yemekler. Yok, ille dışarıdan şunu söyleyelim, bunu söyleyelim. Hamburger olsun, pizza olsun. Maalesef. Tamam, süpersiniz. Teşekkür Asıl ederim. siz. Harikasınız. İç harcımız da hazır. Ne yaptık? Umut Hanımcığım rendelemiş olduğumuz patateslerin üzerine soğanları aldı. Karabiber ve tuzunu ekledi. Bu arkadaşlar haşlama da yapabilirsiniz aynı şekilde. Biz bugün rende ile yaptık. Böyle. İçinde kalabilir. Öyle bırakabilirsiniz. çalkalayayım dedim. Hiç zahmet etmeyin. Rica ederim. Şimdi meşhur yağ dökme tekniği. Bu Bir öğreneyim annem tarafından çok zor öğrendiğim bir şeydi. Hatta şimdi eğitmenlik verdiğim yerde hanımlar hepsi tek tek sıraya geçip bunu yapmaya çalışıyor. Şunu şu şekilde daldırdığınızda şöyle kaşık ucuyla. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii çok öyle her yere eşit gitmesi gerekiyor derdi. Böyle Vay be. şu şekilde her yere Biz olsak şunu böyle dökülür fıt diye kalır orada o ya. işte ne derler böyle bayağı bir eğitimden geçtim, biraz fırça yedim. Evlenmeyi Ama ne biliyorsun kadar dedi, güzel börek oldu. yapmayı bilmiyorsun dedim, gelsin dedim. Sen de yesin. Eşiniz nerede Yapacak bir şey yok. eşiniz? Erzincanlı. Erzincanlı. Oo, bizim gibisiniz siz de. Aynen Doğu Batı. öyle. Evet, hemşerimmiş. Ben de Elazığlıyım. Refai Selamlar. Erzincan. Evet, şu şekilde Maşallah. şöyle güzelce yağlıyoruz. Çok hafif aslında, çok değil. Bence de. Şimdi ben ya da sizi de kendimizi mi alacağım. kaptırıyoruz? Şöyle elimizin üstüne Allah alacağız. sakın bana yaptırma. Şöyle. Gelin. Tırnak Gelin. da var bende şimdi. Şöyle tersten, zaten tırnakla değil, döndürüyoruz. Vay vay, hamurun güzelliğine bakın efendim. Bu ne böyle maşallah. Harikasın. Ben böyle bir şey görmedim. Sizde gerçekten el var. Var ya, Aynı fena oteli değil. var. Var yaparım da ben Var, hamur güzel konusunda iyi yapıyor. Yani değilim ama hamurumuz yırtılmadı, farkında bilmediğim mısınız? yerden geldi bana. Evet, ilk defa. Tencere Ben yemeklerini severim bilirim. bilmediğin yerden. Ama çok güzel bir hamur gerçekten. Müthiş gerçekten ya. Şu an şansımız o. Bakın kaçıyorum ben korkudan, gene bana bir şey yaptırmayın diye. Gitgide uzaklaşıyorum. Direkt yakaladım sizi. Çok keyifliymiş ama. Ay. Hamur Ben açmak olsaydım o şimdi. keyiftir. Hamur dağılmıştı. Peki kızınızın var mı ilgisi? Yoktur. Kızım ben pek sokmuyorum, aslında var ilgisi. Var mı? Diyorum ki sen oku, sen aynı annemin bana yaptı. Evet. Zamanı gelince okulunu bir Sen halletsin. oku, İnşallah. yaparsın, edersin. O zaten gözlemliyordur. Şey yapıyor ama gizli gizli mutfağa giriyor. Mutfağı dağıtıyor birazcık. Benden de biraz fırça yiyor Ay, onu kendisi. hep yapıyorlar. Aman basit bir şey yapacak, bütün mutfak karışıyor. Anneler bir giriyor mutfağa, her yer yağ. Ay maşallah ya, ne güzel Ama oldu. girsin şimdi çocuklar, değil mi? Kız çocukları falan mutfağa girmez. Evet. Biz yani çocukken ki. annemize yardım Tabii ederdik. ki. Benimki vallahi çocuklar çok hiç- tembel. Mutfağın yolunu bilmiyor. Hiç ilgisi yok. Şey diyor, okulda diyor, geçen sene lisedeyken, okulda diyor en çok benim diyor yufka böreğimi seviyorlar diyor. Gizli gizli yapıyordu benden. Sen. Yayındayken, orada buradayken. Oh canım benim. Aferin Gizli gizli sana. yapıyordu. Evet, gördüğünüz gibi Bunu açtık. rulo yapacaksınız değil mi? Evet, anladığım kadarıyla? incecik oldu. Gayet Vallahi güzel. bundan daha incesi olamaz. Ben o sırada şuraya alayım. Benim muhteşem güllü bıçağımla şöyle göstereyim. Aa, Vay. Ay, çok güzel. güzel, özel. Evet, özel bıçağımla. Allah Allah.
Bunu duyuyorsanız olmuştur. Anneciğim sana gelsin. Mikrofonu açar mısınız? Evet. Evet. Geliyor. Bismillah. Allah. Ramazan günleri Vay gibi be. olduk. Helal olsun. Daha ne olsun efendim. Maşallah, maşallah, maşallah. Günün menüsü hazır. Allah de sofrasını çay. yanlara da bol bereket Amin. versin. Amin. Ellerinize sağlık. Vallahi güzel oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.